Meine Damen und Herren, herzlich willkommen zu meinem YouTube-Channel. Also, ich muss es sagen, çünkü yapacak bir şey yok, aynen. Ich muss es sagen, die Astrologie braucht deine Gefühle. Und mein Gefühl funktioniert bei Skorpion. Mein Südmondknoten ist Skorpion. Deswegen, also Türkei hat den Sternzeichen Skorpion. Deswegen funktioniert meine Energie in Türkisch viel besser, weil ich bin seit 30 Jahren in der Türkei. Ich lebe zwar jetzt gerade in Montenegro, aber ich muss auch gleichzeitig Türkisch sprechen, damit sie mich viel fühlen können. O yüzden çok denedim. Şimdi Türkiye'nin burcu Akrep, benim kuzey ay düğümüm Akrep. O yüzden şimdi Akrep astrolojide ruhu temsil eder. Astrolojide. Ve ben ruhu, enerjiyi, içimdeki akışı Akrebik yani Türkçeyi kullandığım zaman çok daha akışkan bir şekilde kullanabiliyorum. Çünkü Türkçe dili çok esnek bir dil. Lastik gibi. Her tarafa esniyor. Python dahil, yapay zeka, Python dahil programa Türkçe video yüklediğim zaman her dile kusursuz bir şekilde çeviriyor. Almanca video yüklediğim zaman bir çıkıyor video, altyazılar tamamen Almanca. Ne oldu diyorum Python? Dil çok teknik, çok sert. Ben bunu çeviremiyorum diyor. Çünkü çok fazla kuralı var. Esnek değil. Ne yapmam gerekiyor diyorum. Sen Almanca videoyu al. Önce Türkçe'ye çevir. Ben Türkçeden her dile esnetirim onu. Onda sıkıntı yok. Denedim çünkü. Kaç defa denedim. Yani 20 defa Almanca video, 20 defa altyazı çıkıyor tamamen Almanca. İşte Arapça diyor, Almanca yazıyor. İngilizce diyor, Almanca yazıyor. Türkçe diyor, Almanca yazıyor. Rusça diyor, Almanca yazıyor. Çünkü tekniği bana ağır geliyor diyor. Çünkü onu da kütüphane değiştirdim. Yok, olmuyor. Python bile diyor ki dur. Achtung. Ne oldu? Dur. Das kannst du nicht. Neden? Çünkü kuralları çok fazla var. İşin içerisinde duygu yok. Tamamen teknik. Ve ben Almanca konuşunca direkt zihin tekniğe dönüşüyor. İçindeki ruhu durduruyor. Yaratıcılığı durduruyor. Ve otomatik olarak ben burada yorum yaparken yaratıcılığı ölüyor. Tamamen matematik. Tamam, matematiği kullan, tekniği kullan. Ama bunu duyguyla dengele. Achtung, duyguyla dengele. Şimdi bugün ay benim ay burcum olan Kova'da. Ve bugün gökyüzünde Plüton Kova kavuşumu var. Ve bu şu aynı zamanda, hatta hemen göstereyim, hiç kasmayalım hemen göstereyim. Aha da burada Plüton retroda. Yani hayatındaki senin dengeni bozan her şeyi hayatından çıkarman gerektiğini gösteriyor. Ve önümüzdeki 6 ay sürece bu öyle işleyecek. Yapacak hiçbir şey yok çünkü Plüton ruhu yeraltı dünyasını temsil eder. Hangi yeraltı dünyası? Şu anda gözle gördüğünüz yer benim yer üstüm. Ruh içimde, yani yer altında. Etin içinde. Ve farkındaysanız burada muazzam bir üçgen açı var. Ve diyor ki senin Plüton'u burada kullanıp
ruhu kullanıp sezgilerini, Almanca'da Satelit derdim. Çünkü neden? Çünkü şundan dolayıydı. Sezginin dünyada karşılığı, her şeyin dünyada maddesel bir karşılığı olmak zorunda. Bu teknik bir kuraldır. Sezginin dünyadaki karşılığı kullandığımız uydu antenleridir. Üst bilincin dünyadaki karşılığı cep telefonlarımızda, aha da burada, cep telefonlarında kullandığımız 5G. Bu üst bilinçtir. Üst bilinç ışık hızında çalışır. Tıklarsın, tak gönderir. WhatsApp'taki mesajlarınız gibi. O 5G'nin hızıdır. Işık hızı. Bastığın an gider. Üst bilinç de öyle çalışır. Bana derler, nasıl bu kadar hızlı düşünüyorsun? Ben üst bilinci kullanıyorum kardeşim. Benim ay burcum Kova. Uranüs. Üst bilinç. Başak, zeka. Uranüs üst bilinci temsil eder. Matematik, yapay zeka. Onun üstünden kuzey ay düğümüne gitmek zorundayız zaten. Öyle bir zorunluluğumuz var. Teknik olarak kurallara, şu görmüş olduğunuz astrolojik kurallara tabi olmak zorundayız. Bunlara uymak zorundayız. Orada yapabileceğimiz hiçbir şey yok. Onlara uymak zorundasın. Matematiksel olarak, mantıksal olarak bunlara uymak zorundasın kardeşim. Orada yapabileceğin hiçbir şey yok. Orada bakarız, nasip, inşallah. Onlar orada geçmiyor. Geçmiyor. Çünkü benim 30 yılım Türkiye'de geçti. Nasip diyen herkes tembel. İnşallah diyen herkes tembel. Kısmet, tembelliğin daniskası. Yapmak istemiyor. Çünkü keyfi değil. Çünkü Türkiye keyfi hareket eden bir ülke. Yapacak bir şey yok. Onlar öyle. Onu o şekilde alıp kabul edeceksin. Orada yapacak bir şey yok. Saygı duyacaksın, o şekilde bırakacaksın. Ben o yüzden Türkiye'den Montenegro'ya geldim. Orada yapacak hiçbir şey yok. Benim Ay Kova tamamen içinde Alman da var. O yüzden Almanca konuşuyorum. İngiliz var, İngilizce konuşuyorum. Türk var, Türkçe konuşuyorum. Tamamen üst bilinç. Üst bilinçte her şey vardır zaten. Senin onu alıp kullanman gerekir. Orası bir üst kolektif alandır. Ve hangi ülkeye gidersen onun kolektifine girersin zaten. Öyle bir şeydir üst bilinç. Ve Ay bugün Plüton ile kavuşumda diyor ki üst bilince geçiş yapmak zorundasın kardeşim. Niye? Çünkü ben Plüton olarak Kova burcundayım. Ve Kova burcunu Uranüs yönetiyor. Üst bilince geçmek zorundasın. Bunun şeyi yok. Artısı eksisi yok. Yani artısı eksisi yok değil. Yani belkisi şusu busu yok. Ya oradasın artı ya değilsin eksi. Ya oradasın ya değilsin. Başka olasılık yok. Matematik bu. Orada artı eksisi yok derken kastettiğim buydu. Belkisi yok. Geçtin mi? Geçtim. Tamam, o zaman yaptın. Matematiksel olarak algoritma oturuyor. Sistem tıkır tıkır işliyor. Basıyorsun Plüton'a, run işliyor. Hiçbir şekilde successful zero, yani successful hatasız diyemiyor. Bir tane hatam var diyor, 2 tane hatam var diyor, 3 tane hatam var diyor. O hataları düzeltmek zorundasın diyor. Çünkü bu teknik işidir. Matematikseldir. Bunu da en iyi Almanlar yapar. Dünyadaki beyindir Almanlar. O yüzden herkes bir Alman markasını kullanır zaten. Ama orada da ruh eksikliği vardır. Tamamen mekanik. O yüzden ben Almanca konuşmaya başlayınca enerji bastırılıyor. Niye? Çünkü sırf disiplin ve teknik. Bu değersel olarak çok üst bir noktaya çıkarır seni. Ama ruhsal olarak kendini baskı altında alırsın. Kendini baskı altında. Çünkü ruhun yaratıcılığa ihtiyacı vardır. Aşırı teknik yaratıcılığı öldürür. Türkiye'de aşırı yaratıcılık var ama teknik yok. Aradaki fark bu.
Aradaki fark tamamen bu. Şimdi bu süre zarfı içerisinde sen üst bilince gitmek istiyor musun? İstiyorsun. Möhtesin biraz ya içmektesin. O zaman o kurallara uymak zorundasın. Kendi yaratıcılığını kullanıp kendine göründüğün gibi bir algoritma. Bu şu anda baktım Montenegro Podgorica'nın algoritması. Sende bir algoritma, senin bir algoritman var. Herkesin bir algoritması olmak zorunda matematiksel olarak astrolojide. Senin algoritmanda Plüton var, senin algoritmanda Uranüs var, senin algoritmanda Ay var, senin algoritman ve her gezegen var kardeşim. Ve sen genel manada şu anda Plüton Kova burcundaysa ona uymak zorundasın. Bitti. Nokta. Ona uymak zorundasın matematiksel olarak. Algoritma oturdu mu? Ondan sonra duygunu istediğin gibi yaşa. Yaşama diyen yok ki zaten. Sadece kurallara uy. Etiğe uy. Etiğe uymuyorsan yapamazsın. Olmaz. Sistem çalışmaz. O sistem, şu gökyüzündeki sistem oturmak zorunda. Senin algoritman o dengeye oturmak zorunda abi. Orada yapacak hiçbir şey yok. Şu anda Mars zaten gördüğün gibi Koç burcunda. Aha da burada. Koç burcunda Mars. Ve diyor ki ben mücadeleyi kaotik götürürüm. Kaotik derken spontane patlamalar eşliğinde götürürüm. Çünkü ben Mars'ın ve Koç burcunun yönetici gezegeniyim. Ben buradaysam şov yaparım. Her türlü savaşı çıkarırım. Gerek iç savaşını, gerek dış savaşını, her türlü savaşı çıkarırım abi. Orada yapacak hiçbir şey yok. Benim bulunduğum evde bir de Satürn var. O da sana diyor ki yaşamsal alanındaki değerlerin dengesini kur kardeşim. Dengesini kurmazsan ben sana Satürn olarak o faturayı çıkarırım abi. Ve sen o faturayı ödemek zorunda kalırsın ki kalacaksın. Çünkü sistem böyle işliyor. Sistem böyle işliyor. Çünkü aynı zamanda Güneş nerede? Boğa burcunda. Matematiksel değeri ne? Eksi. Niye? Çünkü eksiyle eksiyi çarpmazsan artıya ulaşamazsın. Dünyada eksiyle eksinin çarpımı olmazsa artı diye bir kavram olmaz. Yok. Sistem böyle işliyor. Matematik böyle işliyor. Çünkü sen bir binayı inşa etmek istiyorsan orada eksileri çarpmak zorundasın. Yoksa artıya hiçbir şekilde ulaşamazsın. Eksi çarpı eksi, eksi çarpı eksi, eksi çarpı hepsi artı bir binaya dönüşür. Matematik böyle işler. Ve Güneş Boğa burcunda olduğu sürece kendi değerlerini geliştirmek zorundasın der. Merkür de oraya geçmiş, senin aklını oraya attım der. Çünkü Merkür akıldır. Senin aklını oraya attım, aklını değerlerinle meşgul edeceğim senin der. Yapacak bir şey yok. Boğa nerede? Zodyak'ta 2 numaralı evi temsil ediyor. Kendi değerlerini, onlarla meşgul olacaksın. Ve onları geliştirebilmek için üst bilinci kullanmak zorundasın. Yapacak hiçbir şey yok. Dua et, Jüpiter Yengeç burcunda. Yüceliyor. Niye? Çünkü yengeç yaratıcılık demek. Jüpiter yaratıcılıkla besleniyor. Bütün olasılıkları önüne koymuş. Sen bunu kullanmıyorsan artık daha yani yapacak bir şey, ayıp denen bir şey var. Ayıp denen bir şey var. Şu anda Mars neyle kavuşumda gördüğün gibi Şiron'la. Şiron ne? En zayıf noktamız, anüs deliğimiz, en zayıf noktamız, en büyük yaramız. En büyük yaramız neyse ona karşı onu yapılandırmak için mücadele etmek zorundasın. Orada yapacak hiçbir şey yok. Sen Neptün, Koç burcunda hayallerini inşa etmek istiyor musun kardeşim? İstiyorum. Neptün aynı zamanda ayakları yere basmayan. Çünkü helyum gazı, bak 9 tane gezegen var. Helyum gazı en çok Neptün'de var. Helyum ne demektir? Uçurur seni. Ayakların yere bile değmez. O yüzden ne hedef vardır ne bir şey vardır. O yüzden ben birinin haritasında Neptün'ü 1 numaralı evde gördüm mü derim sen ayvayı yemişsin ya. Yani net. Matematik bu. Neptün orada sen hayatının yönünü akışını bulamazsın zaten. Bir oraya gidersin bir oraya. Bir oraya gidersin. Sana bir Satürn lazım. Disiplin. Satürn şu anda Neptün'le kavuşumda. Diyor ki hayallerini disiplinli bir şekilde inşa et kardeşim.
hayallerini disiplinli bir şekilde inşa et ve ben seni içgüdüsel olarak Mars'la oraya göndereceğim. Hatta ilk yapacağım şey en zayıf yaşamsal yönlerini geliştirmek olacak. Şiron. Bunu geliştirmek zorundasın. Sen kendini inşa etmek zorundasın. Yapacak hiçbir şey yok matematiksel olarak. Şu an Merkür eksi, Güneş eksi. 2 eksimiz var. 3 eksimiz var. Jüpiter eksi de. 3 eksimiz var. Öbür tarafı da hatta güneş görünsün. Ay artı. Mars artı. Ondan sonra Plüton artı. Bunların gezegenleri artı. Neptün artı. Venüs artı da. Uranüs artı da. Artı 6 etti. Matematiksel olarak. Ondan eksi 3 çıkar bakayım. Artı 3'teyiz arkadaşım. Artı 3. Matematiksel olarak artı 3'teyiz. Bunu kullanamıyorsan senin suçun. Hiç kusura bakmayacaksın. Bunu kullanamıyorsan senin suçun. Başka etrafta suçlu arama. Sensin. Aynaya bak, sensin o suçlu. Sen yapmadın. Sen kendine etik davranmadın. Sen kendine etik davranamıyorsan etrafındakilere hiç etik davranamazsın zaten. Mümkün değil. Sen kendi değerini ve kendi saygını koruyamıyorsan etrafındakilerden acaba bunlar bana niye saygı göstermiyor diye sorma lüksün yok. Adamlar sana vereceği cevap şu: sen daha kendine saygı duymuyorsun. Ben sana niye saygı duyayım kardeşim? Demeyecek mi? Matematiksel olarak. Diyecek. Bitti. O zaman sen neyin suçlusunu arıyorsun? Nokta. Matematiksel ve mantıksal olarak nokta. Senin kendi vizyonun yok daha kardeşim. Etrafından neyin vizyonunu bekliyorsun? Sen kendi algoritmanı oluşturdun mu? Hayır. Oluşturduysan eyvallah. Oluşturmadıysan sıkıntı büyük. Yapamadın demektir. Aynen. Al bak şimdi. İşte nasıl bak. Tarotla birleştiriyoruz şimdi. Benim bir yanım Almanya'da doğmuş, bir yanım Türkiye'de yetişmiş. Kalan kısımlarını ben kendim geliştirmişim. Türkiye'ye gidiyorum. Türk gibi değilim. Çünkü içeride başka çok şey var. Almanya'ya gidiyorum. Alman gibi değilim. Niye? Çünkü Türkiye'de yetiştim. Ben ne yapacağım abi? Almanca konuşuyorum, ruh gidiyor. Türkçe konuşunca en azından matematiği katabiliyorsun. Şimdi evet, yani her ülkeye ve her insana saygı duyacaksın abi. Kendi alanına, onların alanına saygı duyacaksın. Kendi sınırlarını belirleyeceksin. Nokta. Bitti. Şimdi şunu kapatalım abi. Hatta dur bir dakika. Yarına da bakalım ya. Yarına da bakalım hazır bakmışken. Ayın 9'u. Yarın Ay Kova'da ilerleyecek. Plüton kavuşumundan çıkmış olacak. Ve 15 dereceye gelmiş olacak. Aradaki açı farkına bakalım. Aradaki açı farkındaysanız şimdi Ay Plüton'la kavuştuğu için bu enerji muazzam bir şekilde akıyor. O kavuşumdan çıktığı an tık, o enerji kendini sert bir dönüşüme bırakıyor. O akış hayatının algoritmik akışı Venüs burada. Bak o akış Venüs. Nereden? Ay Kova'dan çıktıktan sonra. Yön değiştirme. Bak şu koskoca üçgenin yönünü değiştirmek için var. Bu dairenin yönünü değiştirmek için var. O daire ne? Senin hayatın. Senin hayatın olan. Şimdi bakalım Güneş burcu ve yükselen burcu Koç olan arkadaşlar. Kova neresinde? Kova 12 numaralı ev Balık, 11 numaralı ev Kova. Yani dış bağlantılar. Sizin dış bağlantılar dolayısıyla bir dönüşümünüz söz konusu. Koç nerede? 1 numaralı evde. Sana orada yetersizlik verir. Seni kuşkuya düşürür. Acaba tam yaptım mı? Acaba bir eksiğim var mı? Acaba ben bunu başarabilir miyim? Satürn orada bu Satürn'ün gölge yönü sana bunu verir.
Dışarıdan insanlar geri gidip konuşmaya çekinirsin. Niye? Acaba doğru cümleyi mi kuracaksın? Abi kur gitsin cümleyi ya. Allah Allah. Ne kasıyorsun bu kadar kardeşim? Aynen. Ne kasıyorsun? Ayıp denen bir şey var ya. Millet oraya geldi mi? Evet. Belli bir değerin var ki gelmiş. Yoksa hiç gelmezdi. Orada kimse olmazdı senin kapının önünde. Gelmişse belli ki senin bir değerin var. Ona gelmişler. Hala neyin kuruyorsun kafanda? Allah Allah. Tabii. Kurmayacaksın abi. Yardıracaksın. 1 numaralı kart. 2 numaralı kart. 3 numaralı kart. Ne diyormuş sayın koçlar? Kasılmışsınız bir süredir. Zaten kasılmışsınız siz. Ne oldu? Benim değerlerim ne olacak diye kasılmışsın. Kasılırsan zaten değer bulamazsın. Bir numaralı. Kasılırsan matematiksel olarak enerjini kapatırsın. Zaten değer bulamazsın. 2, yatırım yapmazsan zaten parayı unut. Değeri unut. Para kattığın zaman gelecek olan bir şeydir. Hazır hiçbir şey katmayayım. Şalteri indirirsen senin neyin gelmesini bekliyorsun? Hiçbir şey gelmez. Otomatik olarak ne olur? Kasmaya başlarsın ama ben dayanamıyorum. Abi özrün kabahatinden beter. Doğru mu? Matematiksel olarak doğru. Vermedin. Neyi istiyorsun? Verdiysen kırılma noktasındasın. Ama vermediysen neyi istiyorsun? Çünkü sen onu oradan, şuradan verdiğin an yolun açılacak çünkü. Yolun açılacak. Matematiksel olarak bu bir zorunluluk. Yolun açılacak ama yaptığın takdirde mantıklı ve analitik, matematiksel düşünürsen eğer sen bunu vermezsen bunun olmasını bekleme. Beklemek gibi bir lüksün yok. None. Kannst du nicht. Geht nicht. Du musst zuerst mal geben. Danach kannst du es zuerst mal bekommen. Olmaz. Şimdi gelelim boğa burçlarına. Sayın boğalar, güneş 1 numaralı evinizde, olasılıkları değerlendirdiniz mi? Kafadan güneş orada, Merkür de orada, bütün iletişim de oraya akıyor. Bitti. Senin üst bilince geçmen lazım ve bunun için de senin köklerinle helalleşmen lazım. Yapacak hiçbir şey yok. Çünkü yarın itibariyle Ay düğümüyle kavuşuyor. Ay düğümü nerede? Balık burcunda. Balık burcu ne? Güney ay düğümü. Balık burcu ne? Senin geçmiş alışkanlıklarına bağını koparman lazım. Güney ay düğümü bu işe yarıyor. Orada bütün bilgi var ama senin kuzey ay düğümüne gitmek zorundasın. Bu matematiksel bir zorunluluktur. Orada yapacak hiçbir şey yoktur. Oradan kopup daha üst aşamaya gelişmek için geldin buraya. Sayın Boğa. 12 numara evde Koç, Satürn orada. Ne? Koruma üstüne koruma. Aman tadım bu kaçmasın. Koruma üstüne koruma. Satürn çünkü 12 numaralı evde insana aşırı bir korumacılık verir. Olmaz. 11 numaralı evle Balık, 10 numaralı evle Kova. Senin şu anda Plüton'un orada. Senin şu anda kariyerinde kendi her şeyini A'dan Z'ye aşıp kendine yepyeni bir kariyer kurman gerekiyor kardeşim. Yoksa Plüton orayı paramparça eder. Onun istediği gibi yapmazsan üst bilince göre her defasında kurduğun şeyi parçalar, olmadı bir daha yap kardeşim. Benim istediğim gibi olmadı diyecek sana. Olmadı diyecek. Sen diyeceksin ki ben niye herhalde yanlış bir şey yapıyorum. Evet, yanlış bir şey yapıyorsun. Sen kendini güncelledin mi kardeşim Plüton'la? Yani Plüton'la değil. Kovayla üst bilinçle kendini güncelledin mi? Hayır. Bitti. Net. Boğa 1 numaralı kart, 2 numaralı kart ve 3 numaralı kart. Ne diyormuş? Diyor ki bir süredir uzlaşmacı tavırlarım var. Orası tertemiz. Orası tertemiz. Orası gayet güzel. Şu anda hayatındaki hayatındaki bütün fazlalıkları hayatından atmak zorunda olduğun dönem senin en çok can çekişeceğin dönem. Neden? Çünkü boğa geçmiş takıntılıdır. Konfor takıntılıdır. Ama ben onlara alışığım. Yapacak bir şey yok ama seni yiyorlar. Hatta bir şey üretmezlerse senin hani kurduğun benim düzen dediğim şeyin var ya, düzenim. Bu benim düzenim abi.
O düzende. Sen kendini güncelledin diyelim. Onlar yapmadı. Onlar seni aşağı çekecek. Onlar seni aşağı çekecek ve otomatik olarak sana hesap defterini çıkaracaklar Azize kartıyla. Orada kıyamıyorum diye dersen matematiksel olarak, mantıksal olarak tertemiz batarsın abi. Tertemiz batarsın. Kılçıksız. O yüzden bunu yapmak zorundasın arkadaşım. Orası senin kariyer evin, bitti. Gemiyi ilk fareler terk eder. Gelelim şimdi ikizler burcuna. İkizler, Satürn 10 numaralı evinde oğlum, gülme. Satürn 10 numaralı evinde. Boru değil, Satürn'ün kendi evi orası. Plüton da 9 numaralı evinde. Bütün yaşam tarzını, her şey olan bakışını A'dan Z'ye değiştirecek Plüton senin orada. Ve öyle bir ışık hızında gideceksin ki bildiğin gibi değil. Aynen. Ve Satürn ona uyumlanmanı sağlayacak. Yani bayağı bir zorlanacaksın. Hem ışık hızında koşmaya çalışacaksın, hem matematiksel kurallar çerçevesinde. Yani bir Python olacaksın. Hadi. Bir numaralı kart ikizler. 2 numaralı kart ikizler. Şu anda düşünebiliyorum ikizler. Hallederiz, yaparız, sonra yapacağım. Odaklanamıyorum, onu da yapayım, onu da yapayım, onu da yapayım. Satürn'de geleceğim. Ne oldu? Benim kurallarıma uymadın abi. Yapacak bir şey yok. Plüton, efendim yapacağını biliyorsun. Biliyorum tabii ki. Yıkın. Aynen, yapacak bir şey yok. İstikrarsızlığa orada yer yok. Yükselen ikizler. Ben bunu kestirmeden yaparım. Bunu şunu nah yaparsın. Yap da görelim. Göster. Bana kanıtla. Du musst es beweisen. Geht nicht. Çünkü bundan önceki süreçte zaten o şeyi hak etmek zorundaydın. Tılsıması. Bir şeyi hak etmek zorundasın. Ve bunu ispatlamak zorundasın. Neyle? Yaratıcılığınla. Bitti. 2. Onun içinde değersel, maddesel dengelerin ne dönüştürmek zorundasın. Orada yapacak hiçbir şey yok. 3. Final Destination ne diyor? 8 numara. Ne oldu? Yükselen ikizler oğlum. Boru mu? Sıyıracak. Niye ben bunu yapamıyorum diye. Sıyıracak. Niye? Çünkü kestirmeden gidemiyor. Kestirmeden gidemediği için sıyıracak. Ben havlu atıyorum abi. Ben ceketi falan komple burada bırakıyorum. Ben gidiyorum abi. Tamam git. Döneceksin. Mecbursun ben. Hak git. Bırakın gitsin lan. Bırakın gitsin. O nasılsa oradan seve seve dönecek geriye. Yoksa bütün düzeni mahvolacak. İstiyorsa dönmesin. Kendi bilir. Dönmek zorunda. Gelelim şimdi yengeç burçların. Freddy Krueger. I am Elm Street. I am escort for you. Jesus Christ. Bitti. Done. Evet sayın yengeçler. Alçalan ve oğlak. Bu durumda 8 numaralı Plüton orada. Kova. Yani kazıya gidecek yükselen yengeç. Kazıya en derin korkularıyla yüzleşecek. Onu matematiksel olarak yukarı çıkarmak zorunda, mantıksal olarak içine girmeye tırsıyor zaten. Orada yapacak hiçbir şey yok. Satürn nerede? O da 9 numaralı. Hayır. Satürn 8 numaralı ev balık, 8 numaralı ev kova, 9 numaralı ev balık, 10 numaralı ev koç. Satürn de orada. İstiyorsan yüzleşme. Hadi onunla yüzleşmezsen üst bilince geçemiyorsun kardeşim. Öyle bir dünya yok. Onunla yüzleşmek zorundasın. Onları matematiksel bir estetikle yukarı çıkarmak zorundasın. Orada o mantık, o algoritma oturmak zorunda. Sayın yengeç. Orada yapacak hiçbir şey yok. Bakalım. Ortaklıklar, başkalarının finansal gelirleri, duygusal derin dönüşümler. Of. Açık düşmanlar. Bitti. 1 numaralı kart, 2 numaralı kart, 3 numaralı kart. Matematiksel kaçınılmaz. Nerede? Bundan önce hak ettiğin değeri fazlasıyla almışsın. Tılsımların altını sen onun dengesini kurdun mu? Çünkü burada bir terazi var. Sen o dengeyi kurdun mu ondan bahset. Çünkü yengeç sıktın sana kuramaz o dengeyi. Alın ne oldu? Siz benim ailemsiniz. Alın. Görürüz aileyi biraz sonra.
O denge kaçarsa ne olacak? Ki kaçacağı malum. Çünkü sen kendini tutamazsın, yengeçsin, anaçsın. Senin yöneticin ay. Mümkün değil, hiç şansın yok. Ama orada duygusal olamazsın. Matematiksel olmak zorundasın. Orada yapacak bir şey yok. Yoksa denge kaçar. Denge kaçarsa ne olur biliyor musun? Ortada ne değer kalır ne bir şey. Ondan sonra kim kimi yerse. Ha bak, kılıçların üçlüsü. Kim kimi yerse ondan sonra. Benim doğru, senin doğru. Ben demiştim, sen demiştin. Seninki yanlışmış, benimki doğruymuş. Oymuş, şuymuş, buymuş. Herkes birbirine girer. Tam bir kaos. Önlemini baştan alacaksın. Matematiksel olacaksın. O algoritma oturdu mu? Ondan sonra duygularınla artık tatile mi çıkıyorsun? Aynen. Izgara mı yapıyorsun? Bizi bağlamaz o. O senin bileceğin şey. O duygularına nasıl hareket edeceksin? Sen ne bileceksin? O matematik tutsun bana. Bana o matematiği oturt. Kanıtla. Çalışıyor bu de. Run tuşuna bas. Çalışıyorsa da ne halin başta kadar ne yaparsan yap şu anda. Bana ne? Ama bana bunu ver diyecek Plüton. Gelelim şimdilik aslan burçlarına. Alçalan kova. Ciddi işler, ciddi ilişkiler. Hadi. Şey nerede? Satürn nerede? Balık 8 numaralı ev, 8 numaralı ev balık, 9 numaralı ev Satürn. Yani bütün yaşam tarzın, bütün inanışın, bütün üst bilincin, her şeyin yaşam alanında Satürn'e uyumak zorunda. Birinci ev, ikinci ev, üçüncü ev, dördüncü ev, beşinci ev, altıncı ev, yedinci ev, sekizinci ev, 10. ev, çünkü 9. evde, 11. ev, 12. ev, her şey 9. evdeki Satürn'e uyumak zorunda. Sayın Aslan. Bu yol daha pratik. Ben daha iyi bilirim. Ben en iyisini bilirim. Ben sahneyim. En ışıltılı olan benim. Ben en değerliyim. Yemez. 9. evdeki Satürn önce faturayı verir sana. Sonra Plüton ne yapar biliyor musun? Yıkar, baştan yap der. Niye? Çünkü sen egonu yenemiyorsun kardeşim. Sabitliğini yenemiyorsun kardeşim. Ondan dolayı. Ve düz mantığını aşamıyorsun kardeşim. 1 numaralı kart, 2 numaralı kart ve 3 numaralı kart. Der ki, ne dermiş? Bir süre önce zaten bir illüzyon dünyasındaymış aslan. Nasıl? Aşıklar var kartta oğlum. Tam illüzyon dünyası. Aşırı tensellik, aşırı cinsellik, aşırı seks. Aman tanrım, ruh eşimi buldum. No, tensel olarak çok uyuşuyoruz. Tamam, akıl. Ne oldu akıl? Ama bana vaat ettiği şeyler var. Kanıtladı mı? Hayır. Şimdi bir karar vermek zorundasın. Ya o ayaklarını yerden kesen süreç, çünkü normal rutinlerin dışına çıktın. Ayakların yerden kesildi bir kere. Yapacak bir şey yok. Bir de aslansın. Gaza geldin. Aldın LPG'yi. Aynen. Şimdi onu normal Satürn'le birleştireceksin. Orada yer mi işte? Birleşmiyorsa eğer onu mu bırakacaksın, Satürn'ü bırakacaksın. Hadi yiyorsa Satürn'ü bırak. Çünkü olay tılsımın kraliçesine dönüşmek zorunda. Değerler oradan çıkmak zorunda. Onu matematiksel bir mantıkla yapmak zorundasın. Kardeşim sana 1 dedi mi? Dedi. Ne getirdi? 0. Bitti. Başka soracağım bir şey yok. 0 getirdi sen, benim soracak başka bir şeyim yok. 1 getirseydi eyvallah. Ve ben Satürn. 1 getirseydi eyvallah. Sıkıntı yok derdim. Ama 0 getirdi. Ben 1'i ararım tılsım kraliçesini. Bak burada değer var. 1 var. Ben 1'i ararım. O 1 yoksa benim için çöpsün sen. Sen de çöpsün, yanındaki de çöp. Benim için hiçbir geleceğiniz yok. Çünkü ne matematiğiniz var, ne mantığınız var, ne istikrarınız var. Çöpsün. Yani kupa olmasını unut kardeşim. Orada duygu da yaşamazsın, hiçbir şey yaşamazsın. Bir illüzyon geçer, çünkü bu kart ikizler burcu tarafından yönetilir. Bir illüzyon geçer, ondan sonra arrivederci, bitti. Eigenschuld. Gelelim şimdilik Başak burçlarına. Alçalan ne? Balık. Orada gezegen var mı? Yemez. Ay düğümü var. Geçerli mi? Yemez. 6 numaralı evde Plüton var. Tabii.
6 numaralı evde Plüton var. Orada organizasyonlarını büyüteceksin. Günlük rutinlerini, organizasyonları büyüteceksin. Orada güncelleyeceksin kendini. Olmayan bir şey yaratacaksın. 8 numaralı evde de Satürn var. 8 numaralı evde de der ki ortaklaşa olaylarda disiplin. Başkalarının kaynakları üstünde disiplin. Duygusal dönüşümde disiplin. Çünkü 8 numaralı ev akrep tarafından yönetilir. Ruhun. Başkaları, finansal kaynakları, açık düşmanlar, ortaklıklar. Orada Satürn kapısı var. Orada Satürn var. Ona uymak zorundasın Sayın Başak. Gelelim şimdi. Nedir değil bakacağız. Bakacağız, yapacak bir şey yok. 1 numaralı kart, 2 numaralı kart, 3 numaralı kart. Ne diyormuş? Diyor ki sen de bir süredir aslanla aynı şeyin lacivertiymişsiniz. Aşıklar kartı bir illüzyonun içindeymişsin. Çok güzel, çok güzel, çok harika, çok harika. Bunu Satürn'le bütünleştirdin mi kardeşim? Ruh, madde dünyasını tutturdun mu? Haberler olumlu ama o düzeni, o istikrarı, o disiplini kullanmak zorundasın. Yani yapmak zorundasın. Yapmak zorundasın çünkü bundan sonraki süreç Mayday, 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 Mayday. Bundan sonraki süreç Satürn seni başkalarının finansal kaynakları üstünden alıp sana neşteri koyacak. Bundan sonraki gerçekliğin bu. Yerse. Aynen ölüm kartı var çünkü burada. Boru değil bu. Aynen. Satürn nerede? 8 numaralı evde. 8 numaralı evin sahibi kim? Akrep. Akrebin birinci yöneticisi kim? Mars. Geç onu. 2 numaralı yöneticisi kim? Plüton. Nerede? 6 numaralı evinde. Matematik yanılmaz. O organizasyonu öldürüp güncelleyip diriltmen lazım. Bitti. Gelelim şimdilik çünkü alt kısım çökecek çünkü orada yapacak bir şey yok. Gelelim şimdi terazi uçlarına, gölgelerin gücü adına. Satürn 7 numaralı evde oğlum, boru mu? Bütün atacağın adım Satürn'ün eşliğinde olacak. Ciddi işler, ciddi ilişkiler yerse. 6 numaralı evin balık, 5 numaralı evin Plüton. Yani bütün yaratıcılığını güncellemen lazım. Kabul etmeyeceğin şeyleri bile matematiksel olarak kabul etmek zorundasın eğer artıysa. Artıysa bunu kabul etmek zorundasın. Onun üstüne yaratıcılığını ekle. O yaratıcılıkla beraber olayı tamamen büyüteceksin. Neyle? 7 numaralı evdeki Satürn'le. Nokta. Sayın Terazi. Bitti. Hangisi sana artı veriyorsa onunla ilerleyeceksin kardeşim. 1 numaralı kart. 2 numaralı kart. 3 numaralı kart. Diyor ki bir süre önce bir güncelleme almışsınız zaten. Tılsım'ın şövalyesiyle. Garantici, yenilikçi bir güncelleme almışsın zaten. Bu güncellemeyi şimdi uzlaşmayla götüreceksin. Ortayı bulacaksın. Yapacak bir şey yok. Ben teraziyim. Ben Türkçeyi kestim, Almanca. Baktım orada duygu yok, olmuyor. Otomatik olarak Türkiye'deki duyguyu al, Almanya'nın matematiğiyle birleştir. Nokta. Üstüne de İngiltere'nin vizyonunu ekle. Bitti. Yoksa sıyırırsın. Balata falan kayış gider. Hiçbir şey kalmaz ortada. Bütün kurduğun düzen gider. Done. Önce hazır olmak zorundasın. Bu yüzden de o duygularını, o ruhunu dinleyeceksin. Ne diyorsun arkadaşım? Ne diyorsun? Yaptığın şeyin matematiksel bir karşılığı var mı diyorum. Ruhun bunu diyor. Yok. O zaman niye yapıyorsun? Çünkü yaratıcılığa ihtiyacın var. Plüton kovanın en önemli özelliği yaratıcılıktır.
Çünkü yaratıcılık olmazsa bir üst bilince geçemezsin. Nokta. Gelelim şimdilik akrep burçlarına. Ama fon müziği tam akrebe uyuyor. Böyle gizli kapalı. Tam final sahnesine gelirken pisi 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 ben o çuvaldızı senin gözünün içine baka baka oraya sokacağım abi. Artık nereden gelirse fark etmez. Girsin de. İki numaralı ev yay, 3 numaralı ev oğlak, 4 numaralı evde kova var. Plüton orada. Hub santrale, merkez kökünde. 6 numaralı evde de Satürn var. Sen o her şeyini güncelleyeceksin. Bütün kabuğunu baştan aşağı değiştireceksin. Güncelleyeceksin her şeyini ama. Bakış açını, değerlerini, kariyerini, her bir şeyi. Çünkü 4 numaralı ev senin oluşumun demek. Oradan alıp, o oluşuma alıp Satürn 6 numaralı ev Koç burcunda, Mars da orada. Onlara istinaden hareket edeceksin. Ama Plüton güncelliğinde. Başka çıkış yolun yok. Matematiksel olarak yok. 1 numaralı kart, 2 numaralı kart, 3 numaralı kart. Sayın Akrep. Der ki bir süre önce bir uzlaşma noktasına gelmiş olman gerekiyordu. Yaptın mı? Yapmadıysan sıkıntı büyük sende. Aynen. Çünkü yapmadıysan şu anda sıyırma noktasındasın. Orada yapacak hiçbir şey yok. Ama sıyırıp da gidersen ruhunu harcıyorsun demektir zaten. Nokta. Ruhunu harcıyorsun. Senin orada iç dünyanda, iç algoritmanda, iç matematiğinde bir error var. İç matematiğinde. Onu düzeltmek zorundasın. Çünkü hemen gösteriyorum. Bu dış dünyan değil. Aynı zamanda iç dünyandır bu algoritma. İç dünyadaki denge, dış dünyadaki dengeye uymak zorunda. İçerideki hesap, iç dünyadaki matematik hata veriyorsa zaten dışarısını yaşayamazsın. Mümkün değil. Matematiksel imkansız. Yani yapacak bir şey yok. O yüzden Sayın Akrep bunu yapmak zorundasın ki bunu yapmak için de bam ne oldu? 6 numaralı evde şey var. Mars Koç burcunda Satürn Koç burcunda. Bu ne demektir senin için? Kaos. Günlük rutinlerinde bir kaos olacak. O kaosu aşabilecek misin bakalım? Çünkü sen sabitsin. Ve senin yöneticin Plüton. Senin kendi yöneticin senin 4 numaralı evinde. Bu senin için iğne deliğinden geçmektir. Çünkü Plüton diğer burçlara sana yaptığın kadar acımasız olamaz. Niye? Çünkü sen osun. Anladın? O yüzden sana kaosu verir. Yapacak bir şey yok. Çünkü sen diğerlerinde olmayan özellik var. Radar gibi herkesi tarıyorsun. Bu özellik diğer burçlarda yok. Ama sende var. Bu durumda en yüksek bedeli de sen ödeyeceksin bu durumu. Yapacak. Allah ayıp denen bir şey var. Elini vicdanına koy. Şimdi gelelim yaya. Ne diyormuş yay? 2 numaralı ev oğlak yemez. 3 numaralı ev Plüton orada. Yakın çevren ve yapmak istediklerin. Onu hayata aktarırken her şeyi güncelleyeceksin. Bu durumda yakın çevren de değişecek. Orada yapacak hiçbir şey yok. Sana bir şey katmıyorlar. Satürn nerede? 4 numaralı ev Satürn. 5 numaralı evde oğlum. Tabii. 3 numaralı ev Plüton kovaysa 5 numaralı ev, 4 numaralı ev balıktır. 5 numaralı ev koçtur. Duygusal bağ. En yakınlarındaki olan duygusal bağ. Hadi. O duygusal bağlarda bir problem çıkarır. Neye uğradığını şaşırırsın. Dersin ondan sonra niye olmuyor hiçbir işte değil. Matematiksel bir gerçeğin var mı? Kanıtın var mı? Yok. Bitti.
Hiçbir yani mantığı var mı? Yok. Ama bunlar benim duygularım. Bana ne? Sen vücudunun 3'ünü hesaba katıyorsan 1'ini de oraya alman lazım. Onu sonra alsam öyle bir dünya. Tabii yayla der, ben onu sonra alırım. Yok ya, yemezler. Satürn var orada. Boru mu? 6 numara, 5 numaralı evinde. O filtreden geçmek zorunda 5 numaralı evde. Temiz. 1 numaralı kart, 2 numaralı kart, 3 numaralı kart. Ne der? Diyor ki daha önce sana hani senin insan uno momento, senin bir özelliğin var ya, ya şunu hallederiz. Senin hayatında sen kılıçların kraliçesi. Hayatımdaki belirsizliğe, işte ben bundan hoşlanmadım, bunun böyle olması lazım dendiğinde aldığın cevap senin insanlara verdiğin cevapla aynıydı, sıçtın. Çünkü bu senin en büyük handikapın. Sen erteleriz diyorsun, şimdi sana erteleriz derlerse Satürn de sana erteletmesine kendinden bildiğin için eyvallah dedin değil mi? Kendinden biliyorsun çünkü ertelemeden. Aynen, sıçtın. Ne kendini erteleyeceksin, ne başkasının senin için ertelemesine müsaade edeceksin. Bitti. Bunu yaptın mı? Çünkü bu geçmiş kartı. Yapmadıysan çünkü birbirinize gireceksiniz şu anda. Hadi çık işin içinden. Çünkü önünüzü bir şekilde görmeniz gerekiyor. Bir destek olmak gerekiyor birbirine. Boru değil bu. Yapamıyorsan burası çökecek demektir. Nerede? Herzlichen Glückwunsch. Hallelujah. Glory, glory, hallelujah. Glory, glory, hallelujah. Ne oldu? Gömün. Aynen, gömün. Gelelim şimdi Oğlak burçlarına. Sayın Oğlaklar, 2 numaralı ev Kova, Plüton orada. 3 numaralı ev Balık, 4 numaralı ev Koç, Satürn de 4 numaralı evde. O değerlerini güncelleyip Satürn çizgisinde, kendi öz çizginde disiplinle yükseltmen icap ediyor. Hani sen Plüton Kova'ya girdiğinden beri artistleştin ya. İşte ben yönetiyorum, işte bütün güç benim elimde, Plüton bende. Hadi şimdi hakkını ver. Hadi. Yer mi? Hatta yedi mi girdiğinden beri? Bakalım yemiş mi? 1 numaralı kart, 2 numaralı kart, 3 numaralı kart. Her şey net. Alles ehrlich. Yapacak bir şey yok. Tılsımın kraliçesi. Bir süre önce değerleri almışsın. Onları güncellemek için mi kullandın yoksa keyif mi yaptın? Çünkü önüne çok güzel fırsatlar çıktı senin kupaların prensi. Ne yaptın sen o fırsatları? Kendini güncellemek için mi kullandın? Ve en önemli şey, Oğlak Burcu'nun 1 numaralı handikapı. Hepsi benim ailemdir. Yengeç gibi. Hepsi senin ailendiyse sen daha beter sıçtın zaten. Niye? Çünkü orada kılıçların asını çekmek zorundasın. Bir görecekler bunu, toplanacaklar etrafına. Ne oldu? İşte biz de istiyoruz. Biz senin ailen değil miydik? Bize ver oradan. Yemez. O kılıç asını çekmek zorundasın. Yapacak bir şey yok. Yoksa kendi yöneteceğin, kendi değerlerin, kendi mal varlığın çöker. 4 numaralar hem de öyle böyle çökmez. Böyle tertemiz çöker. Şimdi alttan çekmişsiniz daire. Aşağı gitti. Balon söndü. Yapacak bir şey yok kardeşim. Üst bilince geçmek zorundasın. O riski almak zorundasın. Onları kaybetme riskini almak zorundasın. Yapacak hiçbir şey yok. Gelelim şimdi Kova burçlarına. 1 numaralı evde Plüton var. 2 numaralı ev Balık, 3 numaralı ev Koç. Satürn, yakın çevre ve düşündüklerini hayata aktarma. Plüton senin 1 numaralı evinde senin bütün gerçekliğini dönüştürecek. Senin gerçekliğin bu muydu birader? Buydu. Artık değil. Ben Kova'dayım, artık değil.
Onu komple değiştireceksin abi. Ve bunun için de düşüncelerini, yakın çevreni, sosyal medyanı, iletişimin her şeyini kullanacaksın. Bir sonraki aşamaya geçmen lazım. Ya bunu kendi dönüşümün sert olacak. Kendi dönüşümün sert olacak. Yapacak bir şey. Bütün yaşamsal alan çünkü hayatı karşıladığın yer Plüton bir numaralı ev hayatı karşıladığın yer. Hayatı karşıladığın yerde sana bakıyorsa ki değer gelmiyor, o zaman değer alan yerden dönüp orayı karşılayacaksın. Burası geç. Burası değer vermiyor. O 11 numaralı evmiş gibi düşün. 11 numaralı evde verdiğini geri aldığın yer. Doğru mu? Doğru. 5 numaralı evden veriyorsun. 11 numaralı evden onun karşı değerini alıyorsun. Peki o nereden geliyor? 1 numaralı evden geliyor. Nereden gelecek? Oradan veriyorsun. O 11 numaralı evden gelecek. 1 numaralı evinden geçiyor önce. Oradan dağılım oluyor. Çünkü orada olmazsa yani orada değer almazsa başka yere dönüştüreceksin. Yine diyeceksin ki bu şekilde değerli değil. Ben yani bana bir değer katmıyor. O yüzden bana değer katacak şekilde ver. Yapmazsan sen bilirsin. Bir numaralı kart. 2 numaralı kart. 3 numaralı kart. Yoksa ben çünkü bunu piyasaya süremem. 3 numaralı. Sosyal medya üzerinden yapacağım. Piyasaya sürmem. Bitti. O yüzden kılıcını baştan çekeceksin abi. Aynen. Çektin mi sen o kılıcı baştan? Çektin. Bitti. Çektiysen sıkıntı yok. Adil mi matematiksel miydi? Öyleydi. Mantıklıydı yani. Aynen. O zaman şimdi kitabı ortaya koyma zamanı. Bunların arasından bana ne katıyor? Benim Ayburcum ve videoları Almancadan şu anda Türkçe'ye çevirmiyor. Bana ne katıyor? Ona göre sınırlarımı belirlemem gerekiyor. Bam! Tertemiz. Tertemiz. Çünkü o zaman ancak değer gelir sana. Yoksa sen böyle bol kaseden ver Sayın Kovaç. Bayılırsın zaten vermeye. Niye ben 11 numaralı evim? Biz hepimiz biriz. Yani yengeç de oğlak kendi tanıdıklarına diyor bunlar. Kova 11 numaralı. Ben senin ailenden değilim. Olsun siktir et. Sen de bizdensin. Aynen. Hadi. Sana değer vermiyorsun. Hadi görelim bakalım. O biz ne zaman? Çünkü Plüton ne der? Adil olacaksınız. Ben kovadayım. Herkes kendi değerlerini ortaya katacak ve ortada bir denge olacak. Yani kitlesel bir denge. Bütün dünyada bir denge olacak. Otoriteyim diyen herkese sen halka kendindeki kadar bir şey katıyor musun kardeşim? Katmıyorum. Bitti benim için sonra sıçtın. Gömün abi. Aynen. Gelelim şimdi balık burçlarına. Plüton 12 numaralı evde. Arkadan götürüyor Plüton. Arkadan götürüyor. Bilinçaltından. Karanlıkta abi. Boru değil. Ve sen o balığın şu anda öyle sakin durduramaz mı? Arkadan böyle kasılıyor. Niye? Çünkü yok. Matematiksel bir şey orada oturtmak zorunda. Mantıklı oturtmak zorunda. Hadi balığı 12 numaralı ev. Matematik işlemiyor içeriye. İşlemeyi öğrenmek zorunda o zaman. Bitti. 12 numaralı tamam. 1-2 numaralı evinde de koç var. Yapmazsa değerleri ölüyor. Yapmazsa değerlerin ölüyor. Sen kendini dönüştürmezsen değersizleşiyorsun. Diyecek ki şimdi ben zaten değersizdim. Nereye sallayayım ben? Çünkü 12 numaralı ev kalan 11 evi yaratandır. Sen acaba ne kadar değersiz olabilirsin? Sen olmazsan kalan 11 ev olmaz. Çünkü 12 numaralı ev demek halk demek. Halk olmazsa aristokrasi neyle hizmet görecek? Hani değersizdi? Sen evde tembel otururken beni matematiğe bulaştırmayın derken Sayın Balık sana o löpleri kim getiriyordu? O getiren sensin işte. 1 numaralı kart, 2 numaralı kart, 3 numaralı kart Sayın Balık. Ne diyormuş? Diyor ki kısa bir süre önce zaten bununla ilgili çok büyük bir dönüşüme girmiş olman gerekiyordu. Bütün dünyayı değiştirmen gerekiyordu. Bütün dünyanı değiştirmen gerekiyordu. Nasıl? Bir analitiğe oturtarak, bir istatistiğe, bir algoritmaya oturtarak yepyeni bir aşamaya geçmiş olman gerekiyordu. Bunun için de hayatına
Bir somut bir hareketlilik getirmen gerekiyordu tazının şövalyesini ki onu oradan alıp hop bunu buradan götürecektin. Yaptın mı? Çünkü yaptıysan konfor alanına muazzam bir şekilde statik bir noktaya çıkacak. Yani sabit ve üst level. Statik bir noktaya çıkacak. Alacağın haberlerle beraber. Ama yapmazsan ne olur biliyor musun? Duygusal panik atak. Ne olur? Galiba değerlerim gidiyor. Galiba batıyorum. Günaydın. Ayıp denen bir şey var ya. Oğlum bütün dünya biz bağırıyoruz burada. Ha? Sen nerenle dinledin? Kulaklarınla dinlemediğin belli. Onu anladık. Yapmak zorundasın sayın balık. Orada yapacak bir şey yok. Arkadaşlar ben bu kadar. Ladies and gentlemen, meine Damen und Herren. Sonraki videoda görüşmek üzere. Arrivederci. Eyvallah.